Selamun aleyküm dostlar. Bugün Yunanistan konusuna sizinle farklı bir pencereden bakmak istedim. Öncelikle şunu belirteyim. Türkiye ve Yunanistan'ın savaşı kaçınılmazdır. Burada tek belirsiz olan konu sadece zaman meselesidir. Bu savaş 1 yıl içinde de başlayabilir, 5 yıl içinde de. Dediğim gibi belirsiz olan sadece tarihtir. Ancak karşı tarafın bu konuda acelesi olduğu muhakkaktır. Burada karşı taraf dediğim Yunanistan değildir. Siz bakmayın Yunanistan denen devletçiye. Onların mendil kadar boylarıyla Türkiye'ye kafa tutmaları imkansızdır. Benim esas kastettiğim Yunanistan'ın kölesi olduğu Amerika, Fransa ve Almanya'dır. Yunanistan nasıl ki geçmişte Osmanlı'yı parçalamak için kullanıldıysa, bugün de Türkiye'ye karşı aynı görev için batılı devletler tarafından görevlendirilmiştir. Dediğim gibi savaş mutlaka çıkacaktır. Birazdan size anlatacaklarımdan sonra sakın ola aklınıza Yunanistan Türkiye'yi yener, biz bir şey yapamayız diye bir düşünce gelmesin. Ben sizlere devletimizin her şeyin farkında olduğu bir planın birkaç detayını bu videoda anlattım. Arkadaşlar, Yunanistan neden ısrarla F-35 almak istiyor diye hiç merak ettiniz mi? Burada aklınıza hava üstünlüğünü ele geçirmek istiyorlar gibi bir düşünce gelmesin. Çünkü hedefleri daha büyük. Peki bir Türk-Yunan savaşında Yunanistan'ın Türkiye'de bombalamak isteyeceği yerler nereleri, bunu hiç merak ettiniz mi? Bir soru daha sorayım. Türk-Yunan savaşı nasıl başlayacak? Dilerseniz bu soruların cevaplarıyla videomuza başlayalım. Batılı devletler karşısındaki rakibi güçlü görürse direkt olarak ona savaş açmaz. Onun yerine maşa örgütleri ya da devletleri kullanırlar. Türkiye'ye savaş açmak her devlet için intihar demektir. Bunu bildiklerinden Yunanistan gibi kukla yapılarla hedeflerine ilerlemek isterler. Yunanistan'ın bizi yenmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar mı? Elbette ki biliyorlar. Batı'nın amacı zaten bu değil. Onların hedefi Türkiye'nin mümkün olduğunca hırpalanması ve bazı alanlarda gelişiminin yavaşlaması. Arkadaşlar, bir savaşta başkentin dışında enerji tesisleri, barajlar, askeri üsler, radar istasyonları ilk hedeflerdir. Benim size bu videoda anlattıklarım tamamen bunların dışında simgesel anlamı olan yerlerdir ki en az bu hedefler kadar öneme sahiptir. Yunanistan'la savaşı denizde başlatacaklar ve kuvvetle muhtemel ya bizim Oruç Reis araştırma gemimize ya da sondaj gemilerimizden birine ateş açarak savaşı başlatacaklar. Diyelim savaş başladı. Burada Yunanistan'ın amacı ilk 3 günde Türkiye'ye vurabildiği kadar darbe vurmak olacaktır. Neden mi 3 gün? Çünkü Yunanistan'ın umudu 3. günün sonunda sahipleri olan Amerika ve Avrupa'nın devreye girip ateşkes sağlamasını düşünmesidir. Yunanistan'la savaşımız başladığı an onların Türkiye'de vurmak isteyecekleri yerler kesinlikle Yunanlılara ait olmayacak. Bilakis Yunanistan üzerinden Amerika, Fransa ve Almanya Türkiye'deki hedefleri yok etmek isteyecektir. Yunanistan'ın bir savaşta hedef alacağı ilk yerlerden birisi İstanbul Havalimanı olacaktır. Bunu özellikle Almanya isteyecektir. Çünkü bu havalimanı Almanya'nın Avrupa'daki hakimiyetini bitirmiş ve ona çok büyük zarar vermiştir. İstanbul Havalimanı Türkiye'nin gurur abidelerinden birisidir. Burasının vurulması bizim açımızdan büyük moral bozukluğu olur. TürkSat Genel Merkezi Ankara Gölbaşı'nda bulunan bu stratejik tesisimiz düşmanın saldıracağı en öncelikli hedeflerden birisidir. En kritik haberleşmeler uydular üzerinden yapılır. Türkiye'nin uzaydaki uydularını kullanamaz duruma getirilmesi bize bir savaş ortamında büyük zarar verir. Hatta bu konu o kadar hayati bir meseledir ki Amerika uzaydaki uydularına başka bir ülkenin saldırı düzenlemesini savaş sebebi olarak saymıştır. Dolayısıyla TürkSat tesisimizin vurulması düşman için çok önemlidir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Türkiye her ne kadar ilan etmese de İpek Yolu projesine katılmıştır. Bu köprü Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin en önemli 5 geçiş noktasından birisidir. Hatta bu köprü yapıldığı zaman Amerikan fırkateyni buradan geçmiş ve Amerikan Genelkurmayı bu fotoğrafı kendi sitesinden yayınlayarak Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmiştir. Burası da mutlaka savaşta hedef alınacaktır. Baykar firması özellikle Amerika'nın hedefi burasıdır.
Selçuk Bayraktar hem Türkiye'nin teknolojide kaderini hem de dünya savaş doktrinlerini değiştirmiş çok büyük bir dahidir. SİHA'lar Türkiye'nin gücüne güç katmış. Dünya silah pazarında bu alanda Amerika'nın en büyük rakibi olmamızı sağlamıştır. Baykar firmasının vurulması ama özellikle de Selçuk Bayraktar'ın yok edilmesi Türkiye'de çok büyük etki yapar. Bunu bildikleri için de mutlaka Selçuk Bayraktar ve Baykar firması ilk hedefler arasındadır. TUSAŞ tesisleri Türkiye'nin savunma sanayinde en çok ihracat yapan firmasıdır. Türkiye'nin kaderini değiştirecek helikopterleri ve uçakları yapan gözbebeğimiz kuruluştur. Ayrıca uzay çalışmalarında öncü firmamızdır. Yerli savaş uçağımızı da TUSAŞ yapmaktadır. Türkiye'nin savunma sanayinde bağımlı olduğu iki nokta kalmıştır: savaş uçağı ve motor. Savaş uçağı kısmını TUSAŞ hallettiği zaman Türkiye'nin havada tüm engelleri %100'e yakın bitecektir. Dolayısıyla savaşın ilk 3 gününde öncelikli hedeflerden birisi TUSAŞ tesisleri ve Milli Muharip uçağımızın üretiminin yapıldığı binadır. TEİ ve Kale Grup. Bu iki tesisimiz Türkiye'nin en büyük handikapı olan motorlar üzerinde çalışmaktadır. Türkiye'nin hedefi 2030 yılına kadar motor konusunda tam bağımsız olmayı sağlamaktır. Bu alandaki öncü kuruluşlarımız da bu iki firmadır. Bu tesisler vurulduğu an Türkiye'nin savunma sanayi çalışmaları çok büyük sekteye uğrar. Akkuyu Nükleer Santrali. Arkadaşlar, siz bu tesise sadece elektrik enerjisi üretmek için kuruluyor diye bakarsanız büyük yanılgı içine düşersiniz. Bu tesisin görünürdeki amacı elektrik enerjisi üretmektir. Ancak Türkiye'nin esas hedefi bu santraller ile nükleer teknolojiye sahip olmak, daha da ilerisinde nükleer silahlara ulaşmaktır. Bunu karşı tarafta çok iyi bildiği için bu tesis kesinlikle ama kesinlikle yok edilmek istenecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Dostlarım, büyük devletler mesajlarını simgeler üzerinden verirler. Fransa Cumhurbaşkanlığı konutu olarak Elize Sarayı'nı kullanır. İngiltere krallıktır. Kraliçeleri Buckingham Sarayı'nı kullanır. Amerika tarihi olmamasına rağmen gücünü simgelemek için Beyaz Sarayı kullanır. Bizler yıllarca tarihimizden bilinçli olarak koparıldığımız için Çankaya Köşkü'nü Cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullandık. O kadar sarayımız varken gittik bu köşkü kullandık. Ancak külliyenin yapılış amacı esasında içeriden çok dışarıya mesaj vermekti. Mimarisi Selçuklu tarzında yapıldı. Tarihimizin derinliğini göstermek içindi. Külliye ismi kullanıldı, Osmanlı'ya atıf yapmak içindi. Türk mimarisiyle saray tarzında yapıldı ki hedeflerimize ve tarihsel coğrafyalarımıza geri döndüğümüzü rakiplerimize ilan etmek içindi. Dolayısıyla Amerika, Fransa ve Almanya'nın Türk-Yunan Savaşı'nda meclisimizden önce vurmak isteyeceği ilk yer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacaktır. Zaten dikkat edin, 15 Temmuz ihanet kalkışmasında da ilk hedef Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmuştur. Burayı vurdukları an Türkiye'nin tarihine dönmesine izin vermeyecekleri mesajını da vermiş olacaklardır. Dostlarım, tüm buraya kadar anlattığım hedefler farkındaysanız Yunanistan'ın kendi başına vurabileceği ve ulaşabileceği yerler değildir. Bunun için uzun menzilli füzelere ve Türkiye'nin içlerine kadar ulaşabilecek uçaklara ihtiyacı vardır. İşte ısrarla F-35 istemelerinin nedeni budur. Kağıt üstünde F-35 Türkiye'deki tüm hedefleri vurabilir. Tekrar diyorum, kağıt üstünde. Farkında mısınız dostlarım? Buraya kadar saydığım tüm hedeflere CHP de ısrarla saldırmaktadır. İstanbul Havalimanı'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve diğer tüm yatırımlara saldırıyor. Selçuk bayrakları bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Savunma sanayi şirketlerimize ısrarla saldırıyor, iftira atıyor. Nükleer santral yapıyoruz, karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ise bir Yunan'dan, bir Alman'dan, bir Amerikalı'dan, bir Fransız'dan daha fazla saldırıyor, olmadık iftiraları atıyor. Tüm bunlar ortadayken bir de CHP Türkiye'nin partisi diyorlar. Türkiye'nin savunma sanayinde iki açmazı kalmıştır: savaş uçağı ve motor konusu. Savunma Sanayi Başkanlığımızın yaptığı açıklamalara göre 2030 yılına kadar devletimiz bu alandaki açıklarını yerli olarak kapatacak ve savunma sanayinde tam bağımsız olacaktır. Zaten Amerika ve Avrupa'nın bize ambargo uyguladığı konulara dikkat edin, hep uçak ve motor alanındadır.
Diğer silah sistemlerinde Türkiye zaten bağımsızlığını kazanmış durumda. Dolayısıyla karşı taraf için zaman kalmamıştır. Ya kısa süre içinde Yunanistan üzerinden savaşı başlatıp Türkiye'yi yavaşlatacaklar ya da Türkiye'nin gelişmesini izleyip kendilerine çok büyük bela olmamızı bekleyecekler. Şuna emin olun dostlarım, ister bize saldırıya geçsinler, isterse savaşı başlatmasınlar. Her iki durumda da Türkiye'ye bir şey yapamayacaklar. Devletimiz güçlendikçe eski hesapları tekrar açacaktır. Bu hesabın ilk bölümü Suriye'de açıldı bile. Sıradaki hesap Yunanistan. Onlar bu planları yaparken biz boş mu duruyoruz sanıyorsunuz? İkinci videoyu bekleyin dostlarım. Devletimizle çok büyük gurur duyacaksınız. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.